Türkiye bölgedeki yapıcı rolünü oynamaya devam etmeli. Çünkü Türkiye'siz bir Orta Doğu, Orta Doğu'suz bir Türkiye olması söz konusu değil İran'da. Eğer bir değişim olacaksa bu İran'ın iç dinamikleri çerçevesinde olmalıdır. Dışarıdan bir dayatmayla değil. Hani dönem dönem biraz Netanyahu'ya açıktan da eleştiride bulunuyordu. Trump'ın hiç böyle bir şey yapacağını ben düşünmüyorum. Tamamen bir açık çek verecektir. İstediğini yap diyecektir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. 7 Ekim'den sonra İsrail'in bölgede çok fazla sert güç kullanarak sivillere ve masum insanlara yönelik bir takım saldırıları oldu. Lakin yakın zamanda da özellikle Lübnan'da yaşanan saldırı dalgalarından sonra da İran ve İsrail arasında karşılıklı füze atma durumları oldu. Ve bu da bir örtülü savaşa sebep oldu. Hocam sizce bu savaş ne zaman biter? Bir kere $1 milyon soruyla başladınız, onu söyleyeyim. Tabii. Şimdi bunun tabii kolay bir yanıtı yok. Neden? Aslında baktığımız vakit İran ve İsrail birbirleri için varoluşsal bir tehdit. Yani hem birbirlerini tehdit olarak görüyorlar ama bir yandan da var olma nedenleri birbirleri açısından baktığımızda. Çünkü yani İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana zaten İran, ABD ve İsrail'i baş düşman ilan etmiş durumda. İsrail açısından baktığımız vakitte İsrail ahtapot ve kolları benzetmesi üzerinden işte ahtapot başı İran, kolları ise bölgedeki vekil güçleri veya işte şer ekseni olarak nitelendirdiği unsurlar. Aslında son dönemde sizin de işaret ettiğiniz üzere taraflar arasında doğrudan bir çatışma olduğunu görüyoruz. Ama onun evveliyatında İran zaten bölgedeki vekilleri üzerinden işte Hamas, Hizbullah, Yemen'deki Husiler, Suriye ve Irak'taki Şii unsurlar üzerinden zaten geçmişten bu yana aslında İsrail üzerinde bir baskı oluşturma ve İsrail'e çevreleme politikası güdüyor. İsrail'de Mossad ve diğer istihbarat kuruluşlarını kullanmak suretiyle hem İran hem de vekil güçler içerisinde, ki bunu artık çok net bir şekilde son yapılan saldırılardan görüyoruz, nüfuz ederek bölgedeki etkisini kırma yönünde uzun süredir aslında bir strateji izliyor. Şimdi bu savaş ne zaman veya bu gerginlik ne zaman biter? Gazze'de savaş bittiğinde. Yani dönüp dolaşıp her şey Gazze'ye ve Batı Şeria'ya geliyor. Ne zaman ki İsrail, Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırgan tutumundan vazgeçer ve iki devletli çözüm yönünde bir siyasi iradeyi ortaya koyar. O zaman direniş unsurları ve İran'da bölgede İsrail'e karşı belki daha farklı bir tutum içerisine girer. Neticede hem Hamas'ın kurulma hem Hizbullah'ın kurulma amacına baktığımız vakit bunlar tepkisel olarak kurulan direniş örgütleridir. Eğer İsrail kendi güvenliği için her şeyden evvel iki devletli çözümü kabul ederse bu da bölgedeki barış için kapıyı aralamış olur. Ama uzun soluklu ve sancılı bir süreç olduğunu da önümüzde söyleyebiliriz. Bu çekimin yapıldığı tarihte, yani 9 Ekim'de gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde konuşulan önemli bir konu var. İşte İsrail'in İran'a daha kapsamlı direkt İran topraklarına saldırı düzenleyeceği yönünde bir takım iddialar dolaşıyor. Uluslararası basında ve çeşitli uluslararası ilişkiler raporlama kuruluşları tarafından da. Lakin Yoav Gallant'ın bir Amerika ziyareti söz konusuydu. Bu bloke edildi Netanyahu tarafından. Bunu neye yorumluyorsunuz hocam? Şimdi bu da iki görüş hakim. Birincisi deniliyor ki işte şu noktada gitmesine gerek yok. Çünkü daha Biden'la Netanyahu telefonda görüşmedi. Yani bu görüşme niye bu kadar uzun sürüyor açıkçası ben de bunu anlamadım. Çünkü taraflar arasında zaten bir kırmızı hat var. Yani her an iki liderin birbiriyle görüşebileceği bir ortam aslında zaten mevcut. Ama bir şekilde Biden-Netanyahu görüşemedi ve çünkü taraflar arasında verilecek karşılık konusunda bir fikir ayrılığı var. Bu noktada Yoav Gallant'ın Amerika'ya gidip mevkidaşı Lloyd Austin'la görüşmesinin bir sonuç doğurmayacağı iddia ediliyor. Bir de işte taraflar arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle zaten böyle bir temasın yapılmasının bir anlamı olmadığı, özellikle Amerikalılar tarafından. Çünkü Amerika evet koşulsuz destek veriyor ama Amerika Biden yönetimi daha doğrusu dönem dönem de yani çok ileriye gittin. Bu kadar ileriye gitme mesajları da veriyor. Ama her bu mesajı verdiğinde Netanyahu meydan okumaya devam ediyor ve Biden-Harris yönetimini çok zorda bırakıyor. Görüş ayrılığının sebebi nedir hocam? Şu, çünkü Amerika diyor ki yani bu nükleer tesisleri vurma, petrol rafinelerini vurma. Yani askeri tesisleri vuracaksan ya da işte siyasi üst düzey yöneticilere yönelik bir takım tasarruflarda bulunacaksan bunu yap. Ama diğer ikisini yapma. Yaptığın takdirde çünkü birincisi nükleer tesislerin vurulması demek Türkiye
dahil bölgesel çapta bunun son derece olumsuz sonuçların olabileceği anlamına geliyor. İkincisi, petrol tesislerinin vurulması demek dünyada bir kere petrol fiyatlarının 10 ila varil bazında 10 ila 15 dolar artması anlamına gelir. Bu da küresel ekonomi açısından tabii ki hiç iyi bir şey değil. Özellikle de İran petrolün ağırlıklı olarak Çin tarafından alındığı düşünüldüğünde petrol fiyatlarının arttığını düşünün. Bu tedarik zincirleri üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. Dönüp dolaşıp bu Amerika'yı ve bütün dünyayı etkileyecektir. Küresel enflasyonu yükseltebilir. Kesinlikle. Ayrıca petrol fiyatlarının yükselmesi her ne kadar şu an yaptırımlarla boğuşuyor olsa da Rus ekonomisine de bir kımıldama, canlanma emaresi de oluşturabilir. Tabii, çünkü petrol yükselirse. Şimdi o zaman İran'dan alma yoluna değil, yine Rusya'dan alma yoluna gidebilir. Hem Çin hem Hindistan. Çünkü birinci tedarikçi Çin, ikinci tedarikçi Hindistan. Yani Amerika o yüzden bu ilk iki altyapıya dokunmayın diyor. İsrail ise çok daha geniş çaplı bir operasyon yapma eğilimi içerisinde. Yani muhalefetten de biliyorsunuz çok net çağrılarda bulunuldu. İşte Naftali Bennett, işte 50 yıldır bekliyorduk. 50 yıldır beklediğimiz fırsat elimize geçti. Artık bu rejimi sonlandırmak için işte ne gerekiyorsa yapalım, nükleer tesisleri vuralım gibi açıklamalar yaptı. Is loud and clear. The state of Israel never forgets. The Jews never forget. If you hit us, we'll hit you back. Netanyahu'nun kendisi geçtiğimiz günlerde zaten doğrudan İran halkına video mesajla seslendi ve değişimin beklediklerinden de erken olabileceğinden bahsetti. Dolayısıyla yani tabii Netanyahu'nun kafasının arkasında tam olarak ne var bunu bilmemiz mümkün değil ama eğer bir rejim değişikliğini düşünecek kadar tabii gerçeklikten kopmuşsa bu bölge açısından felaketi doğurur. Devrik Şah'ın oğlu da bazı açıklamalar yapmış uluslararası basın kuruluşlarına ve çeşitli ajanslara. O bağlamda da takip etmekte yarar olabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Tabii ben de izledim. Rıza Pehlevi'nin yaptığı video, kendisi de kendi X hesabından bir mesajda yayınladı. I will step forward at their call to oversee this peaceful transition to democracy and Iran's return to the community of nations. Peace is neither a relic of history nor a distant dream. It is a promise we owe to ourselves and our children. Ama tabii ki yani rejim değişikliği bu noktada İran'ı çok farklı bir istikrarsızlığa sürükler. Bizim de tabii İran'la 400 kilometre yaklaşık bir sınırımız olduğu değerlendirildiğinde tabii sadece bölge için değil bizim için de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bir rejim değişikliğine gidilmesinin de o kadar kolay olmadığını değerlendiriyorum. Geçtiğimiz hafta Cuma günü biliyorsunuz Cuma hutbesinde Hamenei doğrudan halka seslendi ve orada çok geniş kitlelerin Cuma namazına katıldığını gördük. Yani evet hani rejimi sevmeyenler de var ama destekleyenler de çok İran'da. Eğer bir değişim olacaksa bu İran'ın iç dinamikleri çerçevesinde olmalıdır. Dışarıdan bir dayatmayla değil. Çünkü biz işte Irak'taki sonuçlarını gördük. Dışarıdan bir dayatmayla rejim değişikliğinin nelere yol açabileceğini bunu Libya'da gördük. Afganistan'da gördük. Yani bölge dışı aktörlerin ya da üçüncü ülkelerin başka ülkelerin iç işlerine karışmak suretiyle yönetim değişikliğine gittiği vakit maalesef son derece olumsuz sonuçlar alındığını hepimiz şahit olduk. Toplumlar kendi kararlarını kendileri vermeli. Muhakkak. Ben de sizinle aynı fikirdeyim bu konuda. Hocam aynı hutbede Hamenei elinde bir tüfekle çıkmıştı ve bu hutbe 2020'den sonraki ilk Hamanei'nin bizzat katıldığı bir cuma hutbesiydi. 2020'de de Kasım Süleymani öldürüldükten sonra ki o da bir Amerika'nın espiyonaj açısından tabii ki kendileri açısından başarılı bir operasyonuyla öldürülmüştü. Aradan 4 sene geçtikten sonraki bu 4 sene içinde de çok fazla olay oldu uluslararası ilişkiler bazında İran özelinde. Ama Hamanei bu olaylardan sonra hutbeye katılmayı tercih etti. Sizce neden bunu tercih etmiş olabilir? Şimdi 2012'den sonra bir daha hiç cuma namazı kıldırmama kararı almıştı Hamenei. Dediğiniz gibi Kasım Süleymani suikastı sonrası 2020 yılında yine o tüfekle çıktı. O tüfek de aslında İran'da yani bir nevi hani meydan okuma gibi aslında algılanıyor. Sonra da işte geçtiğimiz cuma günü yine halkın arasında yer aldı. Şimdi bunu birkaç açıdan değerlendirmek gerekir. Birincisi Netanyahu biliyorsunuz Orta Doğu'da benim ulaşamayacağım hedef yok demişti. Vuramayacağım hedef yok demişti. Şimdi Hamenei orada yani devrim rehberi sadece kendisi yer almadı o cuma namazında. Aynı zamanda devletin Cumhurbaşkanı Pezeşkian oradaydı ve bütün üst düzey yönetim oradaydı. Yani madem senin ulaşamayacağın, göremeyeceğin, bilmediğin yer yok. Bak ben halkın arasındayım. Açık bir alandayım. Hedefe açık bir alandayım ve burada bütün bu ülkenin üst yönetimiyle beraber yer alıyorum. Hani bence bu İsrail'e yönelik bir meydan okumaydı. Bir de artık yani İran'ın
Bu süreçte tabii itidalli davrandı İran. İsrail'den gelen provokasyonlara yanıt vermedi. Bölgesel savaşa evrilmemesi amacını güttü. Ama Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi misafirken, Nasrallah'ın öldürülmesi, onun ötesinde Kudüs gücü komutanlarının öldürülmesi, yani devrim muhafızları komutanlarının öldürülmesi karşısında tabii sessiz kalması hem İran içerisinde bazı unsurların tepkilerine neden oldu hem de vekil güçlerin tepkisine neden oldu. Yani hep biz ön plandayız, biz ön cephedeyiz. Sana yönelik de bir takım provokasyonlar oluyor ama bak sen hiç sesini çıkarmıyorsun. Senin bölgedeki caydırıcılığın ciddi anlamda ve itibarın sorgulanır hale geldi. Ne zaman sen bir şey yapacaksın? Dolayısıyla yani hem Hamane'in işte halka hitap etmesi ve İran'ın bu saldırısı, bence ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Yani İran artık itidalli olan taraf olmak istemiyor. Çünkü Haniye suikasti sonrasında Pezeşkian geçtiğimiz günlerde aslında itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Bize o dönem dendi ki Gazze'de ateşkes olacak, saldırıda bulunmayın. Biz de saldırıda bulunmadık ama ateşkes olmadı. Yani artık İran itidalli olarak davranacak taraf olmayacak dedi. Ben bunların hepsinin birlikte okunması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de Hamane'in tabii ki Cuma hutbesini vermesi, Cuma namazında halkın içerisinde yer alması o açıdan fevkalade önemliydi. Hocam ben bu fikir ayrılığının daha çok kullanılacak mühimmatlar ve yaratıcı olası tahribat üzerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki İran'ın bir nükleer silah geliştirme kapasitesi var ya da olmaya çok yakın. Emareler ve bölgeden gelen resmi beyanlar da bu şekilde. Ama tabii mevcut nükleer silah olan devletler gibi hani bunları açık kaynaklardan teyit edebilecek bir pozisyon yok İran özelinde. Yani şu üstte şu kadar füze vardır, işte şurada bir uranyum tesisi vardır gibi verilere erişemiyoruz bir bilgi akışı olmadığı için. Ben bu yüzden bu tarz hususların biraz daha yeraltı durumunda olduğunu düşünüyorum. Biz bunu Nasrallah suikastinde görmüştük. İsrail bunker buster, yani sığınak delici bomba kullanarak bu suikast işlemini gerçekleştirmişti. Belki fikir ayrılığı da, Amerika ve İsrail arasındaki fikir ayrılığı da kullanılacak mühimmat özelinde olabilir mi hocam? Muhakkak. Şimdi biliyorsunuz İsrail F-35'leri modifiye etti. Yani hem uzun yakıt ikmali gerekmek sizin uçabilecek şekilde hem de ağır bombaları, yani ağır hasar verebilecek bombaları taşıyabilecek şekilde modifiye etti. İşte Amerika'nın da istediği yani bu noktaya getirmemek bu savaşı. Tamam, yani bir şekilde mukabele et, kendince bir zarar ver, kendi itibarını toparlamak açısından, ama ciddi anlamda nükleer tesislere yönelik, petrol rafinerilerine yönelik olarak ağır hasar vermeyeceğin şekilde bunu yap. Çünkü işte az evvel söylediğim gibi artık durmayacak bir İran var. Yani siz ciddi anlamda nükleer tesislere, petrol rafinerilerine, askeri tesislere ağır darbe indirirseniz o zaman İran'ın vereceği tepki çok daha farklı olabilir. Şimdi bizim bildiğimiz İran'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu olmadığı anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz çölde bir sismik bir patlama kaydedildi. Azerbaycan makamları bunu duyurdu. Çölün ortasında nasıl oldu bu? Hani bir depremin artçısı olur. Bu artçılar hissedilmedi. Dolayısıyla yani tahminimiz tabii ki bu yönde. İran'ın belirli hazırlıklar içerisinde olduğu ve yer altında bir takım testler yaptığı iddia ediliyor. Şimdi böyle ciddi bir durum var ortada. Bu meselenin nükleer bir savaşa evrilmesi halinde yani o zaman biz Ukrayna ile Rusya arasında da benzer bir senaryoyu görebiliriz. Ben Gazze'deki savaş, bölgedeki gerginliği Ukrayna-Rusya savaşından ayrı okumamamız gerektiğini değerlendiriyorum. O yüzden de atılacak her adımın yaratacağı bölgesel ve küresel etkilerinin düşünülmesi gerektiğini değerlendiriyorum ve Amerika'nın da biraz da bu optikten baktığını, o yüzden de kullanılacak mühimmat bağlamında ciddi anlamda İran'a zarar vermeyecek, yani İran'ın çok daha radikal bir karar alıp bu meseleyi tırmandırmayacak şekilde bir İsrail-İran'a yönelik bir saldırı gerçekleşmesini istediğini, ama Netanyahu'nun işte eline bir fırsat geçtiğini, bu fırsatı da sonuna kadar değerlendirmek istediğini görüyoruz. Yani önümüzde çok kritik günler ve haftalar olduğunu değerlendiriyorum ben. Amerikan seçimleri bekleniyor olabilir mi hocam? Çünkü arada bir geçiş dönemi de olacak. Diyelim ki Kasım ayında işte Harris veya Trump seçildi ama 3 ay, hatta Ocak'taki yemine kadar da bir President-elect dönemi vardır. Yani seçilmiş başkan ve onun ekibi, seçilmiş başkan yardımcısı. Bir 3-4 ay onların kuracakları ekipler işte kampa alınır. Eski yönetim bir briefing verir vesaire, ama bu 3-4 aylık dönem biraz daha tabii standby şeklinde, daha böyle rölantide geçer. Belki oradaki dönemde bir hareketlilik olabilir mi? Çünkü Trump'la Netanyahu yönetiminin arasının iyi olduğunu biliyoruz. Geçmişte de bunu tecrübe ettik zaten. İşte Kudüs'ün başkent olarak tanınması, Golan İlhakı'nın
kabul edilmesi Amerikan yönetimi tarafından vesaire gibi. Sizce bekleniyor olabilir mi? Şöyle, ben aslında bu son dönemde artan gerilimi ve İsrail'in artan oranda şiddet kullanmasını Biden-Harris yönetimini zora düşürmek amacıyla olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü bu aslında baktığımızda oy verme başladı Amerika'da ve anketlerde de iyi kötü bir sabitlenen bir durum var. Seçimlerde başa baş gidiliyor ve birkaç bin oyla bir taraf kazanacak diye ben öngörüyorum. Ama Amerika'da da October Surprise denilen, yani Ekim sürprizi olarak nitelendirilen, yani son bir ay içerisinde bir beklenmedik bir gelişme olduğu takdirde ancak bir tarafın öbür taraf üzerine üstünlük sağlayabildiği bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu October Surprise'da ben İran'ın İsrail'in İran'a yapacağı saldırı olarak görüyorum. Çünkü Netanyahu'nun tek amacı Trump'ı seçtirmek ve çünkü biliyor ki Trump geldiği takdirde artık, yani evet Biden yönetimi de koşulsuz destek veriyordu ama ara ara, yani artık bu meseleyi çok uzattın ya da çok sivil kayıp oldu. Hani dönem dönem biraz Netanyahu'ya açıktan da eleştiride bulunuyordu. Trump'ın hiç böyle bir şey yapacağını ben düşünmüyorum. Tamamen bir açık çek verecektir. İstediğini yap diyecektir. Netanyahu'nun da istediği bu. O yüzden bu ay çok kritik. Yani bir aydan az bir zaman kaldı. Burada yani Biden-Harris yönetiminin yapması gereken, kendileri ne düşünüyorlarsa, yani Harris'in tekrar seçilmesi yönünde bir strateji tabii ki izliyorlar ve bunun gerçekleşebilmesi için de yani İsrail'in İran'a yapacağı saldırıyı ertelemek olur. Çünkü burada düşünün, geçtiğimiz günlerde ne dedi Biden? Dedi ki işte nükleer tesislerin vurulmasını desteklemiyoruz. Trump hemen bunu kullandı bakın. Dedi ki işte görüyor musunuz? Biden istemiyor nükleer tesislerin vurulmasını. Halbuki en büyük tehlike o. Hani işte görün işte karşınızda nasıl bir yönetim olduğunu. Ben barış istiyorum. Onlar ise İran karşısında daha yumuşak bir tutum sergiliyorlar. Yani Biden-Harris yönetimi bu saldırıyı geciktirmek için elinden geleni yapacaktır. Seçimlerin etkilenmemesi için. Ama bir yandan da tabii ki Netanyahu ve Trump Harris'i seçtirmemek için de bu saldırının yapılması için bence bir strateji izliyor. Yani seçimler tamamen bu meselenin etkisi altında aslında olacak. Ve seçimler sonucunda işte kim kazanacaksa, ki muhtemelen belki bir itiraz da olabilir. Çünkü delegelerin oyunu alanlar biliyorsunuz aslında popüler oyu almış olmasına rağmen bunu Trump ve şeyde gördük, Hillary Clinton'da gördük. Bir itiraz süreci de olabilir ama ne olursa olsun bu önümüzdeki bir ay çok kritik ve Netanyahu da Harris'in seçilmemesi için elinden geleni yapacak ve işte Orta Doğu'yu mahşer yerine çevirebilmek için de her türlü provokasyonda bulunacaktır diye düşünüyorum. Hocam, İran ve İsrail bölgedeki örtülü savaşı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ben çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız ve katkılarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu dönemde Türkiye olarak bizim de dikkatli olmamız gerektiğini değerlendiriyorum. Bölgedeki bütün gelişmeler doğal olarak bizi yani siyasi, diplomatik, ekonomik ve güvenlik açısından etkiliyor. Türkiye bölgedeki yapıcı rolünü oynamaya devam etmeli. Çünkü Türkiye'siz bir Orta Doğu, Orta Doğu'suz bir Türkiye olması söz konusu değil. Kritik bir dönüm noktasındayız. Temennim tabii ki diplomasinin egemen gelmesidir. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Türkiye bölgedeki yapıcı rolünü oynamaya devam etmeli. Çünkü Türkiye'siz bir Orta Doğu, Orta Doğu'suz bir Türkiye olması söz konusu değil İran'da. Eğer bir değişim olacaksa bu İran'ın iç dinamikleri çerçevesinde